Evet arkadaşlar, Gayita kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir ürünü inceleyeceğiz. Yani benim için yeni bir ürün. DJI Mini 4 Pro. Bu full paket arkadaşlar. Fly More Combo Plus dedikleri. DJI RC2. RC2 diyeceğim beklediniz ama bu RC2 arkadaşlar. Bunu şu an Endonezya'dayım, Jakarta'dayım. Bunu Jakarta'dan aldım. Buradaki fiyatı 15 küsür milyon rupi. Türkçesi 36-38 bin liraya denk geliyor. Türkiye'de bunun fiyatı 55-60 bin lira. Ucuzu görünce kaçırmadım. Bu full paketi 3 tane batarya ile geliyor. Şimdi ise hemen kutu açılışını yapalım vakit kaybetmeden. Şöyle bir çanta geliyor. Çanta gayet şık. Yani nubuk mu deniyor buna, ne bileyim, deri mi lan bu? Deri galiba, anlayamadım. Gayet güzel bir çantası var. Bunu direkt DJI mağazasına aldık arkadaşlar. Şöyle hemen açılışı yapalım vakit kaybetmeden. İçinden ne çıkıyor bakalım. İçinde de bir yer var. Ha, burada aparatları var. Şimdi şöyle bir, bu kumanda kısmı sanırım. Şunu bir açalım. Sıfır, daha yeni açıyoruz. Kutu açılışı arkadaşlar. Bu kumandası. Şu antenleri. Şurada kollar, düğmeler vesaire var. Şunlar sanırım şu düğmeler için kullanıyor tahminim. Ha, evet. Şunlar arkasından çıkıyor arkadaşlar. Bu düğmeler için kullanılıyor. Şöyle bunu da takayım. Evet, şu şekilde. Bastık ama inşallah bir bok olmaz. 3 tane mod var. Şu sinematik. Bu normal. Bu da süper. Süper'e alınmaması tavsiye edildi. Bu kumandası arkadaşlar, bir sürü tuşu var. Daha önce drone kullandım mı? Hayır. İlk defa. O yüzden çok riske girmeden bu kumandası deyip kenara koyacağım. Başka ne var? Ne çıkacak? Drone'un kendisi arkadaşlar. Bu ne? Nasıl açılıyor lan? Kırmayayım şimdi anasını. Bu nasıl açılıyor lan? Bir yandan da korkuyorum şimdi bu kadar parayı verince. Çok oynamak istemiyorum. Güç kullanacağız gibi. Şurada. Aynen öyle. Şöyle bir kemeri var. Kemer diyeyim. Sert plastik bir kemer. Burada da nasıl kullanılacağı yazıyor. Evet. Drone'umuz bu arkadaşlar. Şöyle kollarını açalım. Önce diğer tarafı açacağız. Bu yukarı doğru. Az daha kıracaktım ha. Dikkat edin arkadaşlar. Bir tarafı yukarı doğru açılırken diğer tarafı yana doğru açılıyor. Bilenler zaten bunun makarasını yapıyordur benimle. Ulan bunu bilmiyor muydun diye. Bilmiyordum arkadaşlar. Dediğim gibi ilk defa drone kullanıyorum. Şöyle bir tipi var. Şu gülen bir balık vardı ya okyanusta. Ona benziyor. Burası ne lan? Bu da açılıyor. İçinde böyle bir şey çıktı. Allah Allah, bu ne acaba? Sanırım bu jelatini açıp kontrol edeceğiz. Bu da şöyle sabitlemek için kullanılmış olabilir arkadaşlar. Gayet sevimli duruyor. Dediğim gibi o okyanustaki balığa benziyor. Bu şekilde de katlıyoruz. Bu da drone'umuz. Şu poşetleri bir yana atalım. Ana ürünümüz. Bu da yanında gelen yedek batarya. Full sette, bu Plus falan filan setinde. Bu full sette arkadaşlar. Yani Combo Plus dedikleri şeyde 3 tane batarya geliyor 45 dakikadan. Batarya boyutları da büyük. Bir tanesi içinde tahminim. Diğeri de şöyle yedek 2 batarya. Total 3 bataryayı aynı anda şarj edebiliyorsunuz. Bu da bunun yanında gelen bataryası arkadaşlar. Çantada başka ne var? Şurada var bir şeyler. Burada garantisi var ama şimdi Endonezya'dan aldığım için büyük ihtimalle çok da garanti işimize yaramayacak. Bu sadece garanti değil, aynı zamanda kullanma kılavuzu sanırım. Birkaç sticker geldi, DJI sticker'ı. Evet, bu kullanma kılavuzu. Muhtemelen garantide bunun içinde bir yerdedir. Ama bizim çok işimize yaramayacak. Dediğim gibi yurt dışına aldığınız zaman. Endonezya'da da 1 yıl garantisi varmış. Öyle bir durumda. Tabii Türkiye'de garanti yok. İçinde bir Type-C to Type-C kablo çıktı. Bunlar ne baba? Yedek kanatlar. Yedek kanatları çıktı arkadaşlar. Burada 4 tane.
2, 4, 6 tane yedek kanadı. Bir tane Type-C to Type-C. 2 ucu da Type-C olan kablo çıktı. Bir adet tornavida çıktı. Yıldız tornavida. Bir de bu ne baba? Bir de Type-C to USB aktarım kablosu çıktı. Belki de şarj kablosu. Bilmiyorum. Evet, bu şekilde kutu içeriği böyle arkadaşlar. Bunu şu an gece vakti Endonezya'da, Jakarta'da. Yarın şöyle güzel parkta, bahçede bunu bir uçuracağız. Hem nasıl oluyormuş onu göreceğiz. Bunu Türkiye'de çekmeme sebebim burada önce bir test edip çalışıyor mu çalışmıyor mu, eğer bozuksa, eğer herhangi bir sıkıntısı varsa burada değişimini sağlamak. Burada bir kontrol edeceğim. Sonra bunu Türkiye'ye götürürüz. Onunla yana sıkıntı yok. Fiyatlar bu şekildeydi. Dediğim gibi bu arkadaşın fiyatı 36-38 bin liraya denk geliyor. 1 milyon 527 rupide 15 milyon 3 milyar 750 milyon sen milyar 15 milyon 250 bin rupi mi, öyle bir şey de ekrana yazmışımdır. Türkçesi 36 bin 38 bin liraya denk geliyor. Türkiye'deki fiyatını da ekrana koymuşumdur zaten. O zaman geçelim ürünün incelemesine. Uçuralım bakalım nasılmış. Evet arkadaşlar, şu an Taman Lapangan Parkı'na geldik. İsmi zor. Şöyle bir etrafı çek. Burada gördüğünüz gibi güzel bir manzara da var. Böyle bir zincirlerini kırmış bir adam heykeli var. O kim bilmiyoruz. Burada drone'u test edeceğiz. Hemen size drone'u kısaca anlatayım. Bu kumandası arkadaşlar. Şurada antenlerini açıyorsunuz iki yana ve bu antenleri drone'un bulunduğu yöne doğru çevirmeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi burayı yönlendirecek bir şey yok. Onlar da şurada. Arkasından şunları çıkarıyorsunuz ve şuraya vidalıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde. Ve bu şekilde vidaladıktan sonra 3 mod var. Biz sinematik, smoothie, sakin modu alıyoruz. Sol modu. Bu açma kapama tuşu. Bu da ani duruş. Ani duruş demeyeyim. Bastığında drone olduğu yerde kalıyor. Diğer H'de basılı tuttuğunda olduğun yere geri dönüyor. Başladığın yere iniş yapıyor. Bu tuşlar o işe yarıyor. Bu ekran zaten. Bunda fotoğraf çekiyorsun. Bu tuşla video çekiyorsun. Bunda kameranın kafayı ayarlıyorsun, aşağı yukarı kısmını. Bununla da zoom'unu ayarlıyorsun. Görüntü zoom'unu. Gelelim drone'a. Drone'un kafasını çıkarıyorsun. Burada bir metal plastik bir kafa var. Onu çıkarıyorsun. Kanatlarını açıyorsun. Aynı bu şekilde. Pilini takıyorsun. Ve cihazı açarken şöyle yapıyorsunuz. Birinciyi kısa, ikinciyi uzun basıyorsunuz peş peşe. Yani şöyle tık tık. Gördüğünüz gibi cihaz açılıyor. Biz bunu daha önce açtık. Çünkü birçok güncelleme yapmanız, senkron ayarı vesaire yapıyor kendisi. Wi-Fi'ye bağlı olmanız gerekiyor. Bu ayarların yapılıyor olması gerekiyor. Aynı şekilde bu drone'u da o şekilde açıyorsunuz. Bir kısa, ikinciyi uzun basılı tutuyorsunuz arkadaşlar. Drone da bu şekilde açılıyor. Gördüğünüz gibi kanatlarını bir kontrol ediyor. Ulan nasıl iyi miyiz falan. Kamera yönü sizin ters tarafınıza bakacak şekilde geliyor. Yerdeki çimene takılmasın diye ben bu çantayı kullanacağım. Şöyle. Herhalde bu iyi olur. Aynen. Bu şekilde yerdeki çimene pervane takılması diye bunu göstereceğim. Gel bu tarafa. Gördüğünüz gibi arkama geç. Oradan çek. Bu şekilde bir görüntü var arkadaşlar. Şimdi şunla şu tuş ile arkadaşlar drone'u kaldırıyorsunuz. Şöyle görünüyor mu bilmiyorum. Yukarı ok işareti var. Buna bir kere bastığınızda oto kalkış seçeneği geliyor. Buna da basılı tuttuğunuzda şöyle bir ve drone havalanıyor arkadaşlar. Bir tık yakın havalandı. Burada bir uçuş kontrol sınırlaması var. Biraz yukarı kaldıralım. Çocuğa gelmesin. Evet. Tamam. Şimdi buradan sonrasında ekrandan devam edelim. Ekranı görüyorsunuz arkadaşlar. Şu kamerayı sola döndürüyor. Drone da çek aynı zamanda. Sola bastığınızda kamera drone da sola dönüyor. Sağa bastığınızda yine sağa dönüyor. Yukarı bastığınızda yukarı kalkıyor. Gördüğünüz gibi kamera. Aşağı bastığınızda aşağı iniyor. Bu temel öğretiyi zaten başlangıçta size veriyor. Şimdi sağ taraftaki tuş da sağa çektiğinizde sağa dönüyor. Sola çektiğinizde drone sola gidiyor. İleriye bastığınızda ileri gidiyor. Geri bastığınızda geri geliyor. Aslında basit bir tuş kombinasyonu. Şimdi şu kısım video çekmek için buna bastığınızda video kaydı başlıyor. Buna bastığınızda fotoğraf çekiyor. Mesela şuraya bir fotoğrafını çektiğinizde tık diye fotoğrafını çekiyor arkadaşlar. Arkadaki tuş da yine dediğim gibi kameranın aşağı yukarı yönünü ayarlıyor. Mesela ben bu tekerleği ittirdiğimde bakın kamera yukarı bakıyor. Şimdi diğer tarafa ittirdiğimde aşağı bakıyor. Bu da sağdaki tuş da zoom yapıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi.
bu işlevlere yarıyor. Ve ikinci olarak yine iniş kısmı. Yani bu şekilde kullandıktan sonra yine bu tuşa bastığınızda iniş kısmına basınca bu geliyor arkadaşlar. Ve basılı tuttuğunuzda drone iniş yapıyor. Bu şekilde. Normalde sağa sola sürdüğünüz zaman kalkış noktası belirliyorsunuz. Oraya iniş yapıyor. İkisini birden çek drone ile birlikte. Buraya iniş yapıyor arkadaşlar güvenli bir şekilde. Gördüğünüz gibi ve iniş yaptı. Uçuşunu tamamladı arkadaşlar. Drone kullanmak bu şekilde bayağı basitmiş. Yani kullanırken biraz zor, yetenek gerektiriyor. Ama temel görevleri bu. Drone'umuz da çalışıyor. Bunu da görmüş olduk. Geri iade etmeyeceğiz. Diğer modları tabii ki bu kalabalıkta denemeyeceğiz. Şuradaki modlar var işte. Normal mod ve süper mod. Süper mod zaten bayağı sıkıntılı bir mod. O yüzden onu burada tabii ki test etmeyeceğiz. DJI Mini Pro arkadaşlar bu şekilde bir cihaz. Bayağı keyifli ama kendinizi kuş gibi hissedebiliyorsunuz bu drone'la. Gördüğünüz gibi arkadaşlar drone kalkış yapıyor. Yani ekranı çek şimdi. Gördüğünüz gibi bir kuş gibi uçup bir kuşun gözünden her yeri görebiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biraz da aşağı, hatta biraz da şöyle insanları çekelim. Gördüğünüz gibi nerede? Biraz da bize döndürelim. Şöyle. Orada H yazıyor. Görüyorsunuz bu H bizimle aynı nokta. Biraz aşağı indirelim. Bizi görüyorsunuz. Biz de burada oturuyoruz. GoPro evde unuttuğum için böyle çekeceğiz. Olduğumuz yere bunu şimdi indireceğiz. Ben daha güvenli bir yer alayım da oraya indirelim. Şu siyah noktayı görüyor musunuz? Siyah nokta. İniş dediğimde drone şu an oraya inecek. Şu siyah nokta iniş noktası. İniş diyelim. İniş abi. Gösterdiği siyah noktaya doğru iniş yapıyor. Kendi baktığı siyah noktaya. Çantan yok değil mi orada? Yok. Biraz yakında. Evet. Yandan çek. Bahsettiğimiz siyah noktaya şu an iniş yapıyor. Uzak dur, uzak dur. Çocuklar geldi. Yaptı arkadaşlar. Drone kullanmak bu şekilde. Bir de gimbal aldık. Onun incelemesini yapacağız. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Özellikle zili açmayı unutmayın. Ve daha da önemlisi kendinize iyi bakın. O zaman hadi Allah'a emanet.